Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mehmet Kurt, Code is Life girişimci ve yazılımcı takımlarının kurucusuyum. Daha önceki videomuzda ASP.NET Core'daki controller yapısına kısaca değinmiştik. Bugün ise bu konuyu daha da detaylandırarak ve ardından kod tekrarını önleyerek daha temiz uygulamalar geliştirmemizi sağlayan bir yapıdan bahsedeceğim. Base Controller yapısını ele alacağız. Şimdi hemen hızlıca başlayalım. ASP.NET Core MVC mimarisinde controller'lar kullanıcıdan gelen istekleri karşılayan, gerekli işlemleri yapan ve kullanıcıya bir yanıt döndüren sınıflardır demiştik. Bunlar ne oluyordu? İşte genellikle bir view görünüm geri döndürebiliyor ya da bir modelle konuşup belli iş mantığını çalıştırıp ona göre uygun olan bazı sonuçları döndürebiliyordu. İşte örneklere baktığımızda bizim view data ya da view back dediğimiz yapıları zaten ele almıştık. Bununla ilgili neler yapılabiliyor, neler olabiliyor? Bununla ilgili konuştuk. Şimdi daha önceki videomuzda da baktığımızda bir controller oluşturabiliyor olmak için Microsoft ASP.NET Core kütüphanesi altında MVC Controller sınıfından miras alan bir sınıf tanımlıyoruz. Bu sınıfın controller ile bitmesi aslında bir konvansiyon yani bir standart olarak belirleniyor. Örneğin home controller veya product controller gibi tanımlanması gerekiyor. İçerisinde public metotları ise yani bir controller'ın içindeki public metotları ise action diyoruz. Yani bir eylem metodu diyoruz. Her bir action belirli bir URL'e bir adrese istek gönderiyor. Adrese yanıt veriyor. Örneğin index metodu, burada ekranda görmüş olduğunuz index metodu genellikle bir controller'ın varsayılan action olarak belirleniyor. Ve bu varsayılan action index metodu olarak adlandırılıyor. Genellikle bir controller'a doğrudan ulaşmak için kullanıyoruz. Yani bizim home controller'ımıza doğrudan adres yazdığımızda işte domain.com diyelim. Yazdığınızda doğrudan home controller'ına ve index action'ına yönleniyor. Ama bunun bir product olduğunu varsaydığınızda product yazdığınızda doğrudan action'a yönleniyor. Eğer index'e doğrudan gitmek isterseniz yine aynı şekilde bu URL'de doğrudan çalışacak ve herhangi bir problem olmadan ilerleyecek. Şimdi action metotları action result arayüzünü ve bu arayüzden türeyen işte view result, JSON result, content result, OK result, not found result gibi sonuç türlerini döndürebiliyor. Şimdi bunları kısaca bir hatırlayalım. View dediğimiz şey aslında şuradaki view result dediğimiz şey hemen üstüne geldiğimizde view result olduğunu görebiliyoruz. View result dediğimiz şey bir Razor View dosyasını render ediyor. Buradaki view render edilen view'da view location expander dediğimiz yapı kontrol ediyor ve bu yapıyı da biz extend edebiliyoruz. Yani genişletilebiliyoruz. Bunun anlamı da şu. Biz view'ları views klasörü haricinde başka bir yerden ne yapabiliyoruz? Şu klasör haricinde başka bir yerden alabiliyoruz. Yani buradaki davranışı değiştirebiliyoruz. Ben sana home gönderdiğimde bunun işte başında kesinlikle home olmalı. Yani cil olmalı. Sonrasında controller'ın adı olmalı. İşte ondan sonra controller gelmeli. Ondan sonra işte 2025 gelmeli. Ama bu aradaki home'u yakalayarak ne yapabilirsiniz? Gerekli yönlendirmeleri, özelleştirmeleri yapabilirsiniz. Buradaki view ise işte view klasörüne değil de gidip başka bir klasöre ya da başka bir projedeki başka bir yola, başka bir sunucuya ne yapabilir? Bakabilir. JSON result dediğimiz yapı ise JSON şuradaki action result değil de işte JSON result döndürdüğümde bana bir JSON formatında veri döndürüyor. OK gönderdiğimde örnek veriyorum şöyle OK dediğimizde OK result döndürdüğümüzde şunun üzerine gelelim. OK result döndürdüğümüzde bize HTTP 200 OK durumunu döndüren bir yapı veriyor aslında. Bakın burada zaten status code status 200 OK response. Yani bir HTTP response'u döndürüyor ve not found da bize yine HTTP 404 response'unu döndürebiliyor. Mesela not found gibi, not content gibi, no content gibi. Bu yapıların her birisi bize farklı farklı işte no content result döndürüyor. Bu da 204 döndürüyormuş bize HTTP resultlarında. Şimdi gelelim asıl konuya.
ASP.NET Core'a gelen URL'leri hangi controller veya action'a yönlendireceğini nasıl biliyor? Bunu da ne dedik? Routing dediğimiz yapı belirliyor ve routing bunları işliyor. Bunu genelde ASP.NET 6 öncesi için Startup CS dosyasında yapıyorduk. Artık 6 ve sonrası için aslında program CS dosyasında bunların her birisinin ayarını yapabiliyoruz. Route'ları burada tanımlıyoruz. Hemen kısaca bir hatırlayalım. Program CS içerisindeki şuradaki map controller route dediğimiz yapıda controller'ların rotalarını belirliyoruz. Yani bir adres geldiğinde, bir controller isteği geldiğinde bunu hangi controller'a ve hangi action'a yönlendirmem gerektiğini burada default olarak belirlemişiz. Bir istek geldiğinde product controller'dan, yani product isteği geldiğinde, örnek veriyorum domain.com/product geldiğinde bize routing mekanizması gelip işte burada başka bir routing var mı onlara bakıyor eşleşen, eğer yoksa default'a bakıyor. Ha, diyor ki controller tarafını ben product olarak değiştireceğim. Okey. Action tarafı yine index kalacak. Doğal olarak product controller içerisinde index action'ını arayarak devam ediyor olacak. Şimdi şöyle olsun. Diyelim ki uygulamamızda bir product controller var ve buradaki controller'ları biraz değiştirelim. Şimdi bizim zaten bir yapımız var. Product controller'ımız da var bu yapı içerisinde ama biz burada işte product controller'ı bir ele alalım. Şimdi dikkat ettiğinizde product controller'ın içerisinde bir index yapısı yok. Peki nasıl cevap verecek ona bir bakalım. Önce oradaki hatayı bir görelim. Onu nasıl düzeltebileceğimizi görelim. Evet, uygulamamızı çalıştırdıktan sonra bu uygulamanın açıldığını görebiliyoruz. Şimdi hemen ben home yazıp işte ana uygulamayı çalıştırdım. Harika, herhangi bir problem yok. Tekrar index yazdım. Index'te de problem yok. Index'e gidebiliyor. Şimdi product yazalım bakalım ne oluyor burada product'ta. Product yazdım. Bastığımda herhangi bir sonuç vermedi. Niye vermedi? Çünkü indeksini arıyor, tamam mı? İndeks yok. İndeksle alakalı herhangi bir şey bulamadı. İndeksi bulamadığı için de bu arkadaş product kontrolü cevap vermedi. Siz spesifik olarak gidip bu arkadaşa product nokta list vermediğiniz sürece kesinlikle ve kesinlikle buraya ulaşamayacaksınız. Lakin şöyle bir durum var. Microsoft'takiler sağ olsunlar böyle şeyleri düşünmüşler. Ben bir tane public action result oluşturayım ve buraya index metodumu oluşturayım. Ama şöyle bir durum var. Index metodu, yani index action hiçbir zaman çalışmayacak. Bizim product'a geldiğinde, yani doğrudan product yazıp URL'i yönlendirdiğimizde biz index metoduna gelebilir, hata da oluşabilir ama biz bunu doğrudan return redirect to action'a yönlendirerek list action'a yönlendiriyoruz. Diyoruz ki kardeşim sen product'a geldin, indeksi gir, tamam. Buraya girdiğinde bana doğrudan liste yönlendir. Yani herhangi bir hata olmasın diyerek ben bunu ne yapabiliyorum? İlerletebiliyorum. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim ana nokta şu. Base controller'dan bahsedeceğiz değil mi biz? Base controller'ı iyi bir anlayabiliyor olmamız gerekiyor. Yani niye controller varken base controller gibi bir yapıya ihtiyacım olsun ki dediğimiz bazı noktalar var ama burada şu olayı anlamamız gerekiyor. Redirect to action nereden geliyor? Redirect to action controller'ın miras almış olduğu controller base sınıfından geliyor. Bizim controller'ımız, product controller'ımız controller'dan, controller ise controller base'den miras alıyor. İnceleyelim. Burada ASP.NET Core'un mimarisine, yani MVC controller'ın iç kodlarını görebiliyoruz ve bu nereden miras aldığını görebiliyorum. Nereden? Controller base'den alıyor. Controller base bana redirect to action gibi bir yapıyı sunuyor. Microsoft'takiler sağ olsun bunu düşünerek vermişler bize. Şimdi şöyle bir durum oluşturacağım. Tamam mı? Ben burada şöyle bir şey istiyorum, tamam mı? Redirect to action değil de RTA diye bir şey yazmak istiyorum, tamam mı? RTA. Yani ben biraz daha kısaltılmış bir şey yapmak istiyorum ama ya bunu merkezi bir yerden yöneltmek istiyorum. Mesela şöyle bir şey de yapabilirim ben gelip, değil mi? Public action result RTA, düzeltiyorum pardon. Bu redirect to action neymiş? Redirect to action result döndürüyor. Biz de yapalım aynısını. Public redirect to action result. Tamam. RTA dedim. Şuraya da action name dedim. Tamam mı? String olarak. Hop.
Bir de yazabilirsem, becerirsem inşallah. Evet. Şimdi burada return, redirect to action diyerek ben action neyimi verdim ve artık yukarıda RTA diye yapabilirim. Ya da işte şey diyebilirim. Go to action mesela. Tamam mı? Böyle bir metod oluşturdum. Şunu biraz daha kurallara uygun yazalım. Evet, go to action diye bir şey oluşturdum, tamam mı? Bu arkadaşın içerisinde. Ama buraya dikkat ederseniz ben farklı bir controller oluşturduğumda ne yapacağım? Tekrar gidip buradaki metodu da oraya taşıyacağım. Ya da ya ben bunu farklı bir class içerisine alacağım. Oradaki class'tan çekeceğim, bunu çalıştıracağım ama bu da bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü controller'a özgü bir class oluşturmam gerekiyor. Bu yapı içerisinde fark edilen şey şu. Bu controller içerisinde, controller'lar içerisinde bazı ortak işlemler yapmaya ihtiyacımız olabilir. Ama bu tamamen controller'a özgü olmalı. Şimdi bu tür ortak işlemleri her controller'a ve her action'a tek tek yazmak kod tekrarına yol açıyor. Bu da şu anlama geliyor. Don't repeat yourself, yani dry dediğimiz prensibe aykırılık anlamına geliyor. Ve uygulamamızın bakımını zorlaştırıyor. İşte tam bu noktada base controller kavramını devreye alıyoruz. Bu arada base controller olabilir, core controller olabilir, Ahmet controller, X controller, Y controller, controller extended. Yani bizim projemiz içerisinde kullanacağımız bir controller oluşturmalı. Şimdi peki base controller'ı tam olarak neden kullanıyoruz ve bu nedir bu controller? Base controller birden fazla controller tarafından paylaşılacak ve ortak davranışları ve özellikleri içeren diğer controller'ların miras alabileceği bir üst sınıf olarak tasarlanacak. Şimdi base controller'dan türeyen diğer controller'lar için neden bir base controller kullanmalıyız sorusu akla gelecek. Bir kere don't repeat yourself, yani kod tekrarını önleme kavramını, ortak kodları tek bir yerde toplamak için kullanacağız. Merkezi bir yönetim sistemi kuracağız. Yani ortak bir mantıkta değişiklik yapmak istediğimizde, örneğin buradaki yapıda bir değişiklik yapmak istediğimizde, ki burada örnek veriyorum, console write'la merhaba yazayım, tamam mı? Bu çok önemli değil. Burada ekstra bir şey eklemek istediğimde, sonra böyle bir kod bloğu eklemek istediğimde ve bütün controller'larda bunun çalışmasını istediğimde bana bu arkadaş ne yapacak? Kesinlikle ve kesinlikle ortak bir noktada değişime imkan sağlamayacak. Çünkü buradaki işlemin aynısını ben gidip ne yaptım sevgili arkadaşlar? Home controller'da da kullandım örneğin. Hemen kullanalım. İşte burada da gelecek. Diyecek ki şurayı silelim, temizleyelim kodumuzu. Go to action list dedim, tamam mı? Yani böyle bir şey yok tabii de. Şimdilik öyle bir şey oluşturalım, tamam mı? Return go to action list. Tamam mı? Okey. Çok önemli değil. Bunu düzelteceğim tabii şimdi. Çalışmayacak çünkü. Ya da burada şöyle yapalım. Var result diyelim. Tamam mı? Bu elimizde kalsın. Şimdi bu result'ı alabildim. Ama dikkat ederseniz buradaki metodum farklı çalışıyor. Ahmet yazalım buraya. Buradaki metodum farklı çalışıyor. Product control'daki farklı çalışıyor. Bu yapıya baktığımızda sevgili arkadaşlar, bunun tekrar edilebilir bir kod olduğunu, yani tekrar eden bir kod olduğunu, don't repeat yourself'i ihlal ettiğini ve bakımının çok zor olacağını görebiliyoruz. Şimdi 3. aşamada da daha temiz ve anlaşılabilir, okunabilir controller'lar oluşturabilmek, kodlar oluşturabiliyor olmak. Controller'larımız sadece kendi özel işlevlerine odaklanmalı. Yani buradaki solid prensibinde single responsibility dediğimiz yapıya odaklanmalı. Ortak altyapısal kodları kirletmemeli. Ortak noktadaki yapıyı kirletmemeli. Yani şu anda burayı kirletiyoruz biz. Home controller'ı kirletiyoruz. Yani amacının dışında bir şeye yapıyoruz. Çünkü burada da aynı şey var. Burada da aynı şey var. Burada bir şey değiştirmek istediğimde burada da değiştireceğim. 100 tane kontrolörüm olduğunu düşünürsem her birisinde aynı şeyi teker teker yapmamız gerekiyor. Bir de stability dediğimiz, yani
tutarlı olmasını sağlayacak. Uygulamanın genelinde ortak davranışların tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak. Bu noktada da biraz önceki yapıya don't repeat yourself'e giriyor aslında biraz da konu. Diğer arkadaşları, diğer yapıyı, diğer kodları ne yapmamız gerekiyor? Ortak bir noktadan yönetip kod kirliliğini ortadan kaldırıp daha temiz okunabilir controller'lar ve tutarlı controller'lar oluşturabiliyor olmak için yapıyoruz. Şimdi bir örnekle başlayarak bir tane base controller oluşturacağız ama bu base controller'ı da oluşturmadan önce aslında bir şey daha göstermek istiyorum. Biz burada entire bir mimari tasarlayacağımız için ana web projemiz içerisinde bu tarz kodları yazmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü yine don't repeat yourself, yani kendini tekrar etme. Zaten benim yazmış olduğum kodu tekrar tekrar başka projelerde kullanmak istemeyebilirim. Onun için projeme geliyorum, add new project diyerek bir tane proje oluşturuyorum ve bir class library oluşturuyorum. Bu class library bana doğrudan şey sağlayacak aslında. Code_is_life.core, yani benim çekirdek yapımı sağlayarak devam ediyor olacak ve bu yapı üzerinden ilerleyeceğiz. Galiba bir şeyimiz var burada. Oluşturmuş muyuz? Yok, oluşturmadık aslında. Niye böyle olmuş? Tamam, bunu silelim. Okey. Create diyelim. Okey. Tamam, oluşturduk. Sorun yok. Bir tane daha proje oluşturduk. Ve bu projeyle birlikte aslında içinde bir tane şey oluştu sevgili arkadaşlar. Class ve ben onu sildim biraz önce. Size fark ettirmeden hızlı bir şekilde. Ama burada şöyle bir durum var. Hemen base controller'ımızı oluşturalım. Oradaki sorunu da görelim. New item diyerek base controller adında bir controller oluşturacağım. Ben compact view kullanıyorum. Eğer siz daha geniş bir ekranla karşılaşıyorsanız en altta sol köşedeki göstereyim ben onu hemen. Ben şunu kullanıyorum. Show Compact View ve Visual Studio 2022'nin özelliği olan Compact View'i kullanıyorum. Base Controller yazarak ne yapabilirsiniz? Add diyerek bir tane basit bir class oluşturabilirsiniz. Şimdi buradaki yapımız internal bir class. Hayır, ben bunu her yerde kullanacağım. Base bir class olacak. Base bir controller oluşturacak. Her yerde de kullanabileceğim. Şu yapıyı silelim. Ekstra bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi burada şöyle bir sorunumuz var sevgili arkadaşlar. Ben bunu controller'dan miras almam gerekiyor, tamam mı? Bunun controller'dan miras alabiliyor olmak için framework referansa ihtiyacım var. Yani projemin içerisine bir framework referansı eklemem gerekiyor. Bunu ekleyebilmek için de projenin ayarlarını düzenlemem gerekiyor. Bakın edit project file dediğimiz yapı var. Buradaki yapıyı eklemem gerekiyor. Doğrudan ben bir project referansı doğrudan buradan ekleyebiliyorum. Ama şöyle bir sorun var. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi burada onu göremiyoruz, tamam mı? İşte browse etmeniz gerekiyor, bilmem ne ayarlarını yapmanız gerekiyor falan falan. Bununla uğraşmayacağım. Ben doğrudan kod üzerinden ekleyeceğim. Edit project file diyerek bunun XML dosyasını açıyorum. Çok basit bir şey yapacağım. Şuraya bir tane item grubu oluşturacağım. Evet. Framework referans adında bir tane node açacağım burada. Bunu tekrar şey yapabilirim. Şöyle küçültelim. Evet. Self closing yaparak bunu yaptık. Şimdi şunu yapacağım. Include diyerek şunu eklemem gerekiyor. Microsoft ASP.NET Core.app. Tamam. Bunu ekledikten sonra sevgili arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şurada Reload Project dediğinizde artık Dependencies altında, Frameworks altında şunu görmeniz gerekiyor. Tamam mı? Bunu gördüğünüz anda artık ASP.NET Core'un app'lerini, yani bir framework'ün ne yapmanız gerekiyor? Kullanabiliyorsunuz. Siz normalde SDK kullanıyorsunuz. Yani burada class library'leri SDK kullanıyoruz. Web projelerinde web kullanıyoruz. Web'i de inceleyelim. SDK'nın altındaki web'i kullanıyoruz. Yani farklı proje template'leri bu arkadaşlar. Yine eğitimimizin başında söylemiştik ya, bir konsol uygulamasından inşa ederek bir ASP.NET MVC ya da bir Razor projesi ne yapabilirsiniz? Oluşturabilirsiniz. Aslında tam da buraya denk geliyor. Bu CS proje dosyaları içerisinde bunları yapabilirsiniz. Hala kontrolörüm yok. Fakat şöyle bir durum var. Artık ben bunun üzerine geldiğimde şurada çıkan bir tıkladığımda bakın using ASP.NET Core MVC. Bunu yukarıya using bloğuna eklediğiniz anda artık kontrolörü ne yapabilirsiniz? Türetebilirsiniz. Kullanabilirsiniz artık. Yani siz şuradaki web projenizde ne yapabiliyorsanız, hangi referansları kullanabiliyorsanız bu proje içerisinde de artık onları kullanabilirsiniz. Ama bunun bir web projesi olduğu anlamına gelmiyor. Niye? Çünkü program CS ona göre dizayn edilmedi.
Okey. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir durumumuza ihtiyacımız var. Soyut bir sınıf oluşturmamız gerekiyor ki bu tekrar bir daha nivelenemesin bu arkadaş. Şimdi ben buraya geldiğimde örnek veriyorum. Örnek şuraya hemen referansını da ekleyelim. Add project reference. Bakın şuraya geldim. Code is Life'ın üzerine. Add project reference. Buradan koru. Artık projects kısmına geliyorum. Şuraya geldim. Bu kısma. Burada benim Code is Life korum görünüyor. OK dediğimde referansımı aldım. Şurada program CS içerisinde bunu deneyeceğim şimdi. Bakın. Geldim. Base Controller. Bunu sileceğim sonra tabii ki. Base Controller'ı alabiliyor muyum? Bakın alamıyorum. Alacağım biraz sonra. Alamadım. Bir dakika. Code is Life Core. Niye gelmiyor? Yukarıda mı acaba yapmam lazım? Burada bir yanlışlık var. Hemen ona bakalım. Yo, doğru aslında. Neden gelmediğine bakalım. Şimdi bir derleyelim. Muhtemelen ondan kaynaklanıyor. Derleme de değil aslında. Şuradaki paketimizde bir sorun var. Şimdi burada neymiş? Ne diyormuş? Bakalım hemen ona bakalım. Ha bakın. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Biz bunu güncellemeyi unutmuşuz. Ben şimdi .NET 9 ile açtım bunu, tamam mı? Gelelim buraya. Edit Project File diyelim. Benimki .NET 9. Tamam. Target Framework'ümüz .NET 9'da. Şimdi burada ama şunu incelediğimiz zaman, yani bu projenin project file'ını incelediğimizde bunun .NET 8 olduğunu görüyoruz. Ben bunu hemen 9'a çekiyorum. Yeni versiyonla çalışmayı tercih ediyorum. .NET 9 yaptım. Buradaki ünlem işareti gidecektir biraz sonra. Gitti. Harika. Burada artık ben Code is Life Core Base Controller'ı ne yapabilirim? Base Controller diyerek artık new Base Controller diyerek bu arkadaşı ne yapabilirim? Ekleyebilirim. Tamam, ben bunu kullanabiliyorum artık Base'de. Fakat ne dedik? C# tarafında bir abstract dediğimiz bir yapı var. Soyutlamam gerekiyor şimdi. Abstract yapalım. Okey, bu halihazırda hazır. Fakat buradaki yapıyı incelediğiniz anda artık problem çıkacak. Çünkü bakın ne diyor? Cannot create an instance of an abstract type or interface. İnterfeysler veya abstract tipler new ile ne yapamaz? Türetilemez diyor kardeşim, tamam mı? Bunu sen türetemezsin, artık olay bitmiştir diyor. Okey. Şimdi bunu abstract yaptığımız için başka bir şekilde new ile türetilmesini de engelledik. Herhangi bir problemimiz yok. Artık biz bunu base controller olarak kullanabiliriz. Yani şunu yapmak istiyorduk. Ne yapacaktık? Bakın buradaki go to action dediğimiz metodu gideceğiz. Buradan kestik. Tamam, sildim ben bunu. Artık buradaki yapıyı da buradan sileceğim. Controller'larım daha büyümeden. Bakın burada hata veriyor. Sorun yok. Burada da hata veriyor. Bunda da sorun yok. Orada kalsınlar şimdi hatalı bir şekilde. Base controller'a ben bu arkadaşı yapıştırdım. Ama bu arkadaşım burada dursun. Şimdi gelelim home controller'a bakalım. Hala hata veriyor. Hala hata veriyor. Neden hata veriyor? Çünkü biz base controller'dan miras almıyoruz. Controller'dan miras alıyoruz. Buradaki yapıyı da Code is Life Core'da yukarıya ekleyelim. Okey. Burası tamamlandı. Artık bunu da base controller'a çekelim. Hop, pardon, yanlış yere yaptım. Şurayı da base controller'a çekelim. Namespace'imizi yukarıya ekleyelim referansımızı ve sorun çözüldü. Harika bir şekilde sorunu çözdük. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Yani bu artık bizim her yerde go to action dediğimiz şeye ulaşabiliyoruz. Biraz daha realistik bir proje yapalım. Mesela örnek veriyorum. Biz işte home controller ve product controller'da, şimdi biz home controller ve product controller yaptık ya. Mesela product controller'ımızın bir listi var, tamam mı? Ama biz şöyle yapıyoruz. Şimdi shared tarafında layout'umuza baktığımızda burada bir title kısmımız var, tamam mı? Title kısmımız var. Burada da ben şunu yapmak istiyorum aslında. Viewback nokta title, tamam mı? Viewback'in title'ını yazmak istiyorum. Okey. Buradan gelen viewback tarafındaki title'ı yazacağım. Şunu bir çalıştıralım bakalım. Bir hata varsa hataları görelim. Yapıları görelim. Nedir ne değildir onları görelim. Projemizi ilerletelim. Evet. Çalıştı. Herhangi bir title yazmadı. Tamam, herhangi bir kontrol de yapmadım. Şimdi ben ne yapacaktım? Ben buraya bir title set diyeceğim. Yani title ataması yapacağım. Şimdi bunu yapabilmek için ne yapmam gerekiyor? Mesela açılan sayfada geleceğim. Şurayı silebilirim artık. Bununla işim yok. Açılan sayfaya geleceğim. Viewback nokta title dedim. Tamam mı? Ana sayfa dedim. Sorun yok burada.
İşte ondan sonra product'a gideceğim. Buraya geleceğim. Bu kısımda da işte diyeceğim ki VBAC title ürünler, ama burada VBAC title yerine mesela tile yazdım, tamam mı? Bir eksik yazdım. Sorun yok. Ya ben göremedim onu. O an algılayamadım. Şimdi home controller'a bakalım. Ve product controller'ı inceleyelim. Şimdi ana sayfa yazıyor. Herhangi bir problem yok. Product'a gidelim. Hop, pardon. Product'a gidelim. Bakın gördünüz mü? Burada product list yazıyor. Şu an template'e takılmayalım. Onu ayarlamamış. Sorun değil. Bak, product list yazıyor ama zaten yazmayacak bu arada. Şöyle bir sorunumuz var bizim. Home controller şurada layout'tan alıyor ya. Biz bunu gelip listede bunun layout'unu verelim ki o da oradan alsın. Biz de doğru bir sonucu görelim. Herhangi bir problem olmasın. Şimdi şuradaki viewback'leri vesaireleri de silelim. Bunları daha sonra kullanıyor olacağız. Yani daha sonra ihtiyacımız olacak. Şimdi burayı çalıştıralım, tekrar bir listeyi görelim. Okey. Şimdi açtık. Harika. Herhangi bir problemimiz yok. Şuraya girdik. Home'dayız şu an. Zaten ana sayfa yazıyor. Buraya tıkladım. Bakın hiçbir şey yazmıyor. Niye? Çünkü tile yazdım. Tamam mı? Şimdi ortak noktadan bütün title'ları yönetebiliyor olmam gerekiyor benim. Ortak noktadan title'ları yönetebiliyor olmak için de core katmanıma geldim. Base controller'ıma geldim. Buraya şöyle bir şey yazacağım. Diyeceğim ki public void, tamam mı? Set title, geldim. String title dedim, tamam. T'yi küçük yazacağım. Biliyorum, gördüm. Okey. Burada da diyeceğim ki viewback title. Şimdi burada şunu kontrol edeceğim sevgili arkadaşlar. Geleceğim, diyeceğim ki kardeşim string is null or empty. Yani title boşsa, tamam mı? Title boşsa veya içinde herhangi bir şey yoksa title'a geleceğim. Diyeceğim ki code is live mesela. Tamam mı? Bunu eklettireceğim. Sonra VBAC'e bunu eklettireceğim ve devam edeceğim. Buradan şunu da yapabilirim. Mesela artı eşittir title da diyebilirim. Çok önemli değil. Hani bir şey daha ekleyebilirim sonuna. Çok önemli bir şey değil. Ama günün sonunda bunu da yapabiliyorum. Şimdi bakın product tarafındaki yapıyı düzeltelim. Tamam mı? Buradaki yapıyı düzelteceğim. Ürünler yazacağım şimdi. Set title dedim. Buraya geldim. Ürünler dedim. Title'ımı yazdım. Tamam mı? Herhangi bir problemim yok. Listede set title diyerek bunu artık setleyebildim. Home Controller'da da aynı şekilde mesela. Yine bunu da düzeltebilirim. Geldim buraya set title dedim. Burada ana ya da şey yapalım. Şöyle yapalım. Günlük özet diyelim. Tamam mı? Dashboard diyor orası. Okey, bunu yaptığımda artık herhangi bir şekilde sorunsuz bir yapıda ben title'ları yönetebiliyorum. Tamam mı? Nereden yönetiyorum? Base controller'ın içerisinde mantıklı olan bir yerden. Mesela geldim, günlük özet yazıyor. Herhangi bir problem yok. Product list diyorum. Bakın burada da ürünler yazıyor. Patron geldi, dedi ki kardeşim ya ben şimdi sen yapmışsın bunu harika ama mesela sadece ürünler yazıyor. Öyle yazmasın da şöyle yazsın diyor mesela. Ürünler işte pipe koyacağız. Code is life yazsın, tamam mı? Ya da müşteri bunu istiyor, tamam mı? Net bir şekilde bunu istiyor. Şimdi ben bunu yapabiliyor olmak için bazı teknikler uygulayacağım. Şimdi burada boşta bunu yap, tamam, harika. İşte boş değilse şöyle yapalım. Boşsa bunu yazsın. Ya şurada denememiz gerekiyor. Pardon. Şöyle. Var title hatta şöyle yapalım. Var value diyelim. Tamam, bu daha mantıklı olacak. Şuraya gelelim. Title'ı verelim. Tamam. Hatta şu alta gelelim. Title eşittir code is live. Okay. Tamam. Buraya gelelim. Aslında value tamam. Ya oldu ya, sorun yok şurada. Title'ın boş olup olmaması da bizi ilgilendirmeyecek aslında. Şurayı silelim. Harika. Şimdi title'ı ben burada yazdım ama şuraya value yazacağım. Bunu birleştirdim. Şuraya da bir pipe koyacağım. Şimdi burada tabii çeşitli kontroller yapılabilir. İşte title boşsa şöyle olsun. Bu boşsa şöyle olsun. Şurayı yazma vesaire gibi senaryolar uygulayabilirim. Sorun değil o. Ben en basit halinden sonuca ulaşacak yapılar
ilerleteceğim. Şimdi buraya geldim, bakın. Ana sayfa açılsın, bak gördünüz mü? Günlük özet, Code is Life. Harika. Şimdi ondan sonra geldim. Dedim ki product list, ürünler Code is Life. Sonra geldi müşteri dedi ki abi ben bunu istemiyorum. Buraya Hasan yazılacak. Tamam, yazdım abi. Bütün kontrolörlerim değişti. Herhangi bir problem yok. Her go to action'da da bir yönlendirme anında da bir loglama gerçekleşiyor. Mesela burada henüz görmedik ama bir dependency nesnesi oluşuyor. Mesela iLogger deyip buraya da işte base controller diyelim. Tamam mı? Logger diyelim. Bu arkadaşı bir loglayalım. İşte gelelim, diyelim ki logger log information, tamam mı? Redirected to, hatta şuraya action name, yani belli işlemleri de burada yapabilirim. Loglama işlemleri vesaire gibi olayları yapabilirim. Mesela burada indekse yapmış mıyız? Bir bakalım product. Evet, product indekste bunu kullanabiliyoruz. Herhangi bir problem yok. Burada ne diyor? iLogger'ı şey yapamazsın diyor burada. Kullanamazsın diyor. Çünkü bizim arkadaşımız, şöyle bir problemimiz var bu arkadaşın. Abstrakt bir şey olduğu için bu arkadaşı tekrar bir daha şey yapamıyoruz. Loglama için kullanamıyoruz ama buradaki yapıda şey olabilir. Yani yani bir şey alırız. Örnek veriyorum, bir instance'ını alabiliriz. Şu anda bunu yapmayacağım ama yani günün sonunda böyle bir senaryoyla artık logları da ne yapabilirsiniz? Required service'le artık oluşturabilirsiniz gibi bir senaryo var. Loglayabilirsiniz. Ya da işte bazı noktalarda işte örnek veriyorum şey yapılabilir. Mesela bunun override'ları var, tamam mı? Override dediğimiz yerde bazı yerlerde şey var. On executing dediğimiz bir metodu var mesela, ya da asynch'ini de kullanabilirsiniz. Çok önemli değil. Bu bize çalıştırılırken, yani bir action çalıştırılırken bir şey veriyor. Yapı veriyor ve ben şey diyebilirim. Mesela kullanıcı giriş yaptı mı? Mesela bunu kontrol edebilirim. Bunun için farklı teknikler var ama örnek veriyorum sadece. Ya da işte şunu diyebilirim. Kullanıcının yetkisi var mı? Buradaki action filtrelerini kullanarak bunları da yapabilirim. Ya da işte burada bir yere girdiğinde bunun ne kadar sürede beklediğini, girdiğini, çalıştığını vesaireyi ölç. İşte burada başladığında şey yap. Ondan sonra on executed bittiğinde de ne kadar sürede, yani burada başlat sayacı, işte burada bitti, ne kadar sürede bittiğinde bir yere logla. Performans kayıtlarını ne yapabilirsiniz? Ölçebilirsiniz. Bununla ilgili de çalışmaları yapabilirsiniz. Şimdi buradaki yapıya baktığımızda şöyle bir durum var. Base Controller kullanmanın avantajlarını böyle özetleyelim o zaman. Şimdi madem gördük, her şeyi görebiliyoruz. Base Controller üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi kod tekrarını azaltıyor. En büyük faydası bu. Tekrar bir daha kod tekrarı yapmıyoruz. Bakım kolaylığı sağlıyor. Okunabilirliği arttırıyoruz. Ve standart bir yapıya ulaştırmış oluyoruz. Yani uygulama genelinde belirli bir davranış sergileyebilmesi için kodumuzu genişletiyoruz. Ve neler kullanmamız gerektiğini, yani şeyi öncelikle şey yapalım. Nelere dikkat etmeliyiz bunu yaparken? Base controller'ı her türlü alakasız özelliklerle doldurmamamız gerekiyor. Yani controller'ı tasarlarken işte good object dediğimiz anti paternine şey yapmayalım. God object dediğimiz, özür diliyorum. Good object değil. God object dediğimiz anti paternine düşmememiz gerekiyor. Abi her şeyi ekleyelim buraya. Ekleyelim. O da olsun, bu da olsun, şu da olsun. Base controller'dan onu da alırım, bunu da alırım. Hayır abi. Öyle bir durum yok. Base controller gerçekten ortak ve temel işlevler için olmalı. Yani base controller gerçekten ortak ve temel işlevler için olmalı. Bunun analizini iyi yapmalısınız. Soyutlama düzeyini çok iyi ayarlamalısınız. Çok fazla katmanlı mimarilerde işte bu çok katmanlı miras hiyerarşileri karmaşıklığını arttırabiliyor. Genellikle tek bir base controller yeterli olur. Yani bir base controller'dan tekrar bir daha başka bir controller, ondan da başka bir controller, ondan da başka bir controller. Hani böyle 1-2 olabilir ama böyle 10 tane 20 tane falan böyle her şeyi base controller oluşturmak çok mantıklı değil. Alternatif olarak şöyle bir durum var. Yani base controller alternatifi olarak
Tabii ki base controller olması yararlıdır. İçine bir şey yazmasanız da bir base controller oluşturun. Benim adetimdir. Yani hiçbir şey yazmasam da bir base controller'ım vardır. Çünkü bütün controller'ları bir mekanizma altında toplayıp onları değerlendirip yani onları daha ilerleyen zamanlarda geliştirmeye açık olarak tasarlamak benim için önemli. Ki zaten her türlü kullanacağım onu ben biliyorum. Şimdi bunun alternatifi olarak bazı ortak işlevler için action filters dediğimiz, page filters dediğimiz veya View Components gibi ASP.NET Core'un diğer özellikleri daha uygun olabilir. Mesela işte authentication için hani dedik ya kullanıcı giriş yapmış mı yapmamış mı? Bunun için authorization attribute filtre'ları ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Action filtre'lar oluşturabilirsiniz. Şeyler için işte yetkisi var mı yok mu vesaire vesaire gibi senaryolar bunun için kurgulanabilir. Evet arkadaşlar. Bugün ASP.NET Core'da controller'ların ne olduğunu, nasıl kullanıldığını öğrendik. Daha da önemlisi uygulamamızı daha temiz, yönetilebilir yani don't repeat yourself prensibine uygun hale getirmek için base controller yapısını oluşturup kullanabileceğimiz örneklerle gördük aslında. Bu tabii ki temel düzeyde bu videolar sırayla yavaş yavaş geliyor. Elimden geldiğince de vakit ayırmaya çalışıyorum. Base controller'lar özellikle orta ve büyük ölçekli projelerde kod kalitesini arttırmak ve geliştirmeyi hızlandırmak için güçlü bir araç olarak, güçlü bir yapı olarak, bir teknik olarak ortaya çıkacak. E, Doğal olarak controller'daki istekleri karşılayan ve yanıtları üreten base controller yapısını, ortak işlevleri toplar diyerek özetledik. Kod tekrarını önler dedik. Bakımı kolaylaştırır dedik. On action executing gibi metotlarla action'lar öncesi ve sonrası işlemler yapabiliriz dedik. Ve durum bundan ibaret olarak devam ediyor. Evet, her zaman da söylediğim gibi YouTube kanalımız ve diğer sosyal medya hesaplarımızı paylaşmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.